Herkese selam. İtalya, Trevedone'ye doğru gidiyoruz. Milano'yu geçtik. Az bir yolumuz kaldı. Navigasyonda da gösterdiği gibi 13 kilometre 18 dakika diyor ama bu biraz dolaştırıyor. Biz bu sefer Google Maps navigasyonuna bakacağız. Bu navigasyonlarla başımız belaya girdi ya. Vallahi nereden nasıl götüreceği hiç belli olmuyor. Bu adresi daha önce 2 kere geldim ama yani çok nadir aralıklarla geldim ve hatırlamam biraz uzun sürdü. Gerçi yolları falan hatırlamıyorum. Hala ilk defa geliyormuş gibi hissediyorum. Çünkü nereden dönecektik, nasıl dönecektik? Bazen şey oluyor, şimdi ben direkt Avusturya'dan direkt bu adrese geliyorum ilk. Ama bazen mesela atıyorum Milano'nun kuzeyinde bir mal indirdim. Oradan kalkıp bir de bu rotaya geliyorum. Şimdi obligatoria diyor. Galiba zorunlu istikamet demek istiyor. Yani düz gitmek zorunda diyor tırlar. Sağdan gidemezsin. Çünkü yasak var. Tır yasağı. İtalya'nın da trafiğe gerçekten sabah da yakalandık Milano'da. Hep trafik oluyor. Kaza oluyor genelde o yolda. Şimdi Carabinieri şey demek, bizdeki jandarma gibi bir şey. Bunlarda da var. İleride 4 metre 20 santim yükseklik varmış. Biz 4 metre olduğumuz için 20 santimle kurtarıyoruz. Geçeriz yani. Şimdi bak burada göstereyim. Şimdi adres burası. Biz buradayız, buralardayız. Böyle gelip böyle dolaşıp gelecekmişiz. Yani çok saçma. Bu bakın bu nasıl bir yoldan götürüyor? SP bilmem ne falan filan diyor ama bu herhalde normal bir yoldan götürüyordur ya. Bakacağız artık. Yani tam hakim değilim yani. Gerçi biraz girsem hatırlarım yolları da ama buraya kadar falan pek de hatırlamadım yani. Çünkü yani en son gelmeyeli belki buraya 7-8 ay olmuştur yani. Aşağı yukarı. Buradan sonra tabii bir yükleme yakınlarda, yakın çevrede bir yükleme daha buraya yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bir yerden mal alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Camlar falan çok kirlendi ya. Hele arabanın önünü hiç göstermek istemiyorum. Yazın çünkü genelde mesela böyle tarlalar falan oluyor. Avusturya'da da çok var. İşte ekiyorlar tarlaları falan. Bir de sıcakta hayvan da çok oluyor. Sinekli, böcekli falan hep arabanın önüne çarpıyor. Yani onu alacak bir önlem yok. Sürekli arabayı yıkatacağız. Aslında bir yağmur yağdığı zaman hemen şak diye gidiyor. Yağmur bazen yağdığı zaman tabii gidiyor ama ondan sonra tekrar aynı pozisyon. Yani arada bir düzenli olarak yıkamak da fayda var aracı. Dün mesela yıkayacaktım arabayı Salzburg'da gelirken buraya ama yıkamada sıra vardı. Yani yaklaşık 1 saat orada beklemek zorundaydım. 1 saatte bekledim mi güzel olmuyor. Pek sarmıyor yani. Çünkü orada 1 saat zaman kaybedeceksin. Bizim için yarım saat, 1 saat falan çok önemli. Burada da radar gösteriyor. 60 kilometre ile git diyor. Radar var diyor. Bu yol 70'lik ama ya.
yine 60'la gidelim de garanti olsun. İtalya'da cezalar gerçekten çok ağır. Aşırı ağır. Şimdi artık virajlara yaklaştık. Şurası park yeri. Oo, göle bak. Gölün etrafından geçiyoruz. Şimdi telefonun navigasyonu diyor ki 750 metreden sonra sağa gireceksin. Ya bizim işimiz fix değil. Her zaman aynı yerlere gitmiyoruz. O yüzden yani hep böyle farklı farklı yerlere, işte bir adrese geliyorsun, aradan zaman geçiyor falan. Yani bu işte bu kötü yani. Her zaman fix aynı yerlere gitsen rahat rahat çalışırsın, güle oynaya. Bir tedirginlik yok ama bilmediğin memleket, farklı farklı adresler, nerede ne yükleyeceksin belli değil. Yani bilmediğin adres, tanımadığın insanlar. Yani her defasında yeni bir muhabbet. Buradan diyor dön diyor ama burada tır yasağı var. Buradan nasıl döneceğim Allah aşkına ya? Burada kafayı yedi iyice. Normal arabayı için götürdüğü için. 400 metre sonra. Neyse buradan bir sonra sola gidin. Buradan bir sağa, buradan bir girelim bakalım. Buradan giriliyor mu sağa? İleride tır yasağı yoksa öyle yapalım. Sağa giriş varsa ileriden bakalım. 250 metre sonra. Ne diyor? Buraya diyor girebilirsin ama sağ tarafa dönemezsin. 6 metre yasak var diyor. Sol tarafa diyor dönebilirsin. Sola dönün. Sonra sola gidin. Şimdi buradan biz bu sola dön diyor. Ben buradan bir sağa bir deneyeyim bakayım şansım ya. Trevedona diyor. Olmadı döneriz, ne yapalım? Buradan sola diyor ama yani sol taraf beni pek sarmadı. Sağda da endüstri gebit var gibi bir yazı gördüm. En azından oradan yol yoksa bile en azından dönebilirim. Harbiden hiç hatırlamadım yani buraya nereden geldim ben? Acaba arka taraflardan mı geliyordum önceden? Neyse şimdi buralarda belli olur. Bakayım çekiyor mu? Evet. Hadi bakalım. Yanmadı gitti ya. Vallahi merak ediyorum şimdi. Nasıl bir yere döneceğim? Heh. İleride de 4 metre bilmem ne kadar. Şöyle bir ufaktan bir bakayım. Gözüm keserse gireceğim ama vallahi pek kesmedi gözüm ama Allah Allah. 6 ton yukarısı diyor, soldan mı gidebilir demek istiyor. 100 metre sonra sola dönün. Allah Allah. Sola dönün. Ciao. Allah, burada kötü oldu işte. Trevedone. Trevedone. Baba, Loser sas.
This is Alla rotonda prendi per Prepia, segui fino alla rotonda, segui per Prepia, te la trovi sulla strada. Kamyon is problem. I think kamyon is problem. No ti lascio problem. passi, dovresti andare, Here. sì. Really? Yes, di là. Okay. Grazie. Adam dön diyor ama hadi bakalım ya. Arkadaş burası ne böyle ya? Yuh. Abi bu yol ne böyle ya? 100 metre sonra sağ. Gelişti bir yol mu? Ben anlamadım. Allah Allah, nereye gittik ya? Gözünü seveyim, bu nasıl bir yol ya? Buradan tır mı geçermiş? Böyle bir yol yok arkadaş ya. Ulan tır yasağı da yok bu yolda ama soktu bizi. Bak arka taraflarda tır yasağı var. Dur bakalım nereye çıkacağız. Ha, mezarlığa çıktık. Allah Allah, buradan nasıl sola geçeceğiz ya? Çok dar bu yol ya. Yuh. Ulan şehrin içine soktu bizi be. Yuh. Nereden çıkartıyor? Karşıya mı diyor? Yok. Karşıya da geç demiyor. Buradan aşağıya indiriyor bu. Bu diyor hedefinize ulaştınız. Hedefimize nasıl ulaştık be kardeşim? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Şuradan hemen verelim rotayı da en azından. O da 5.8 kilometre diyor şimdi. Bakalım nereye çıkacağız. 1.6 kilometre diyor ama yola. Vallahi buradan ilk defa geliyorum yani. Böyle bir şey görmedim. Harbiden adamı ürkütüyor yani o ilk başta girdiğim yol. Şu an tamam yani oradan iyi ama yani buradan nereye çıkartacak onu da merak ediyorum. Burası İtalya, çok karışık, her an her şey olabiliyor burada. Mümkün yani. Ya bu yollar pek dar gelmiyor bana şimdi. Yani normal. Orayı gördükten sonra buraya şükrediyorum şu anda. Ama zannedersem güzel bir yere çıkartacak. Adama iyi ki sordum yani. Yoksa orada büyük ihtimal ben sağa giderdim. Ya sağa da gitmezdim gerçi. Çünkü solda 6 ton üzeri sol gösteriyordu. Demek ki sağ taraf tamamen kilitli. Dar, yani daracık sokaktır büyük ihtimal. Oraya girdin mi kalırsın. Ya da ben bu firmaya geldim mi daha önce ya? Allah Allah.
Ya sıkıntılı bir yer olduğunu biliyordum zaten. Hatta kamerayı da o yüzden başlattım. Dedim şimdi saçma sapan bir yere girerim. Yani aklımda iyi bir izlenim bırakmamış. Burası golf sahası mı? Tabii canım. Arkadaşlar golf sahası. Yaşlı dayılar takılıyor orada golf. Vuruyorlar. Şimdi bir tanesi kamyondan içeri sokmasın topunu. Yani geldik galiba, burası endüstri alanı. Çünkü şurada ileride hemen solda gösteriyor adresi. Buralar hep firmalar. Buralar hep firmalar. İyi geldik, iyi. Çok şükür iyi çıktık. Daha kötüsü olabilirdi yani. Hakikaten iyi oldu. Bu sefer güzel çıktık yani. Yine yırttık. Loser diyor. Buradan dönelim. Allah Allah, bu neresiymiş bu loser? Karşısı galiba. Karşısı mı? Yok, şurası galiba. Şimdi hatırladım firmayı. Ben sağ taraftan geliyordum buraya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Başka bir aksiyon videosunda. Bay bay.